Herkese merhaba. Bugün çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Konunun çok önemli olmasının yanında bu konuda değineceğim olan çok önemli biri daha var. O da rahmetli Beki İkala Erikli Meleklerle Yaşamak kitabının yazarı. Beni meleklerle tanıştıran kişi değil ancak çünkü çok küçük yaşlarda meleklerle tanıştım. Meleklerle doğru iletişim kurmayı, onların rehberliğini almayı, hayatımın her alanında onlarla çalışmayı gerçek anlamda, teknik anlamda öğrendiğim kişi Beki İkalı Erikli'dir. Rahmetli Beki İkalı Erikli'dir. Çünkü birkaç yıl önce kendisi akli dengesi olmayan bir danışanı tarafından, yanlış hatırlamıyorsam, sırtından, arkasından, arkası dönükken vurularak öldürüldü. Onun buradaki misyonu bitti. Onu çok seviyorum. Ee, Onun değerini anlatabileceğim bir şey yok aslında. Çünkü insanlık için oldukça önemli bir misyonu vardı. Ve bence oldukça da fazla şekilde yerine getirdi. Ve burada işi bittiği için zaten dünyada gerçek boyutuna geçişini yaptı. Benim inancım bu yönde diyelim. Ve konuyu burada kapatalım. Meleklere inancınız varsa, bu tür spiritüel konulara inancınız varsa ve hayatınızı gerçekten kolaylaştırmak istiyorsanız bunu lütfen başucu kitabı edinin. Açıklamalar kısmına kitabın adını ve yazarımızın adını ekleyeceğim. Bugün beni çok sevdiğim biri aradı. O şimdi bu videoyu izlediğinde kendisinden bahsettiğimi anlayacak. Onunla uzun zamandır çalışmalar yapıyoruz, seanslar yapıyoruz. İlk zamanlarda gerçekten bu tür konulara çok kapalıydı. Pozitif enerjiye, evrenden bir şey istemesine, yaratım yapmaya. Farkındaydım. Bunları yapmayı ve bunları yaşamayı çok istiyordu. Ama inancı yoktu. Önceki videomda bahsettiğim gibi yani inanç. İnanç yoktu. O yüzden yaşayamıyordu. Ve bir şeyler hemen çalıştıktan sonra olmuyor. Yaptığımız her şeyin hayatımızda çok önemli bir yeri var. Bu çalışmalarda onu bugünkü zamanlara hazırladı ve yakın zamandır, yakın zaman dediğim bence yaklaşık bir senedir ama o son 6 aydır özellikle benim gördüğüm ve gözlemlediğim ve kendisini bana aktardı. Oldukça güzel şeyler yaşıyor ve inancı oldukça artmış durumda. Çünkü inanç arttığında yaşadıkları şeyler güzelleşir insanların. Yaşadığı şeyler güzelleştikçe de inancı artar. Bu şekilde devam eder. Bir döngü halinde. Bana dedi ki bugün telefonda her şey çok güzel gidiyor. Bazı şeyler var. Benim halletmemi istediği bazı şeyler var. Kendiyle ilgili değil ama hayatındaki başka insanlarla ilgili diyeyim. Onlarla da ilgili çalışmalar yapıyoruz çünkü uzun süredir. O konular da harika gidiyor dedi. Çok mutluyum. Gerçekten hani düşündüğümün ötesinde güzel gelişmeler yaşıyorum ve her şey çok yolunda. Çok teşekkür ederim şeklinde bir konuşma yaptı. Ben bu tür geri dönüşler aldığımda o kadar mutlu oluyorum ki bunun hiçbir kıyaslaması yok. Yani hiçbir şeyle şu olmuş kadar mutlu oluyorum diyemiyorum çünkü bunun bende yarattığı mutluluğun izahı yok. O kadar söyleyeyim ben size. Bunun üzerine bir de şunu söyleyeceğim. Neden de söylediğimi anlamış olacaksınız bu konuyu. Dedi ki bana, inanabiliyor musun dedi. Ben dedi, park yeriyle ilgili hiçbir sorun yaşamıyorum dedi. Şimdi nasıl yani diye merak edenleriniz olacak biliyorum. Büyük şehirlerde park etmek ciddi problem. Zaten hepimiz biliyoruz. Özellikle de otopark yoksa ve yol kenarlarına park ediliyorsa zaten bu park oldukça önemli bir problem. Ben ona kolayca nasıl park yeri bulabileceğini söylemiştim. Okuyun. Ben ona anlatmıştım. O da uygulamış ve oldukça uygulamaya devam etmiş. Devam ettikçe de park yeri bulmaya devam etmiş benim anladığım. Ve bugün bana inanabiliyor musun ben dedi ben. Ben park yeri buluyorum ve asla arabamın park hani yeri bulmadığım bir gün henüz yok dedi. Çok rahat park yeri bulabiliyorum dedi. Çünkü bu inanın çok büyük bir gelişme onun için. Çok mutluyum. Peki tamam. Park yeri yaratabiliyorsak kendimize daha neler yaratabiliriz? Bu basit bir şey gibi görmeyin.
Ben çok kısa anlatacağım bu yüzden bunu. Park yeri nasıl bulunur? Mesela sizler de büyük şehirlerde yaşıyorsunuz ve arabanız var, aracınız var ve park yeri bulamıyorsunuz. Bununla ilgili çok ciddi zaman kaybediyorsunuz. Ve çok büyük sıkıntı sizin için. Eğer öyleyse yani. Gözlerinizi kapatın. İlk zamanlar gözlerinizi kapatırsanız daha çok içinize döner, daha inanarak bu duayı edersiniz. Gözlerinizi kapatın ve baş melek Mikail'e seslenin. Sevgili baş melek Mikail, ben birazdan falanca yere gideceğim. Ve lütfen gittiğimde park yerim hazır olsun. Yardımların için çok teşekkür ederim. Bu kadar. Ona söylediniz ve olduğunu bilin. Çünkü meleklerin görevi baş melek olsun, kendi koruyucu meleklerimiz olsun, diğer görevli melekler olsun. İnsanlığa yardım için varlar. Bu yardım ha bir park yeri, ha bir gerçekten ciddi anlamda bir ihtiyaç, para, pul ya da yiyecek hiç fark etmiyor onlar için. Onlar yeter ki biz isteyelim. Önemli ya da önemsiz diye ayırt etmeksizin istediğimiz her şey, her konuda bize yardım etmekten büyük keyif alıyorlar. Ve zaten park sorunu ciddi bir sorun. Büyük şehirlerde yine. O da demek ki bu konu onun için ciddi bir problem ki bunun üzerine eğilmiş, bu şekilde başlamış ve baş melek Mikail'den, hatta bazen baş melek Mikail ismini söylemeden dahi şöyle ortaya, sevgili melek dostlarım lütfen park yeri ayırın bana, falanca yere gidiyorum ve gittiğimde park yerim hazır olsun deyin, önceden deyin bunu. Son 5 dakika kala demeyin. İlk başlarda çok işe yaramaz çünkü, ama benim gibi sonralardan inanç konusunda ciddi anlamda bir inanç gücüne sahip olduğunuzda, o inanca eriştiğinizde dilerseniz son anda dahi, böyle park etmeden hemen önce o yeri dönerken dahi benim park yerim zaten hazır şeklinde bir inançla döndüğünüzde park yerini bulacaksınız. Bu konular da çok daha farklı. Daha sonra gireriz isterseniz bu konuları, ama bugünkü konu meleklerden yardım istemek. Park yeri bu şekilde isteniyor. Sevgili baş melek Mikail lütfen falanca yere gidiyorum. Gittiğimde o yerde benim park yerim hazır olsun. Ve teşekkür ederim yardımların için. Sonrasında bunun gibi mesela ben en çok şöyle yapıyordum. İstanbul'da yaşarken boş toplu taşımaya binmek imkansız gibi bir şey orada. Orada yaşayanlar iyi bilirler. Ben işte baş melek Mikail'den isteyebiliyordum. Başka baş meleklerden ya da kendi meleklerimden isteyebiliyordum. İşte şuraya gideceğim ve lütfen bineceğim şu araçta lütfen benim için oturacak bir yer olsun. Teşekkür ederim dediğimde gerçekten de hiç değilse en az bir kişilik yer oluyordu. Ya da birisi bana mutlaka yerini veriyordu ya da birisi iniyordu bir durakta ve ben oturuyordum. Yani hiçbir zaman ayakta gitmedim. Bu şekilde yine bakın, bu videoda da inançtan bahsediyorum. İnanç. İnanarak yapın. İnanmayarak yaparsanız belki melekler o kadar istekli ki yardım etmeye. İnanmayarak yaptığınızda da sırf onları görün, onlara inanın, onların varlığını hayatınıza kabul edin diye canla başla yine de yardım etmeye istekli olacaklardır. Çünkü yani ister istemez insanız ve sorguluyoruz. Yani isteyeceğim ama hadi bir deneyeyim bakalım. Muhtemelen bu videodan sonra ilk defa duyanlarınız hadi bir deneyeyim madem, bakalım oluyor mu diyeceksiniz. İlk yaklaşımınız bu olacak biliyorum. Çevremdeki insanlardan ve danışanlarımdan biliyorum. Deneyin bakalım bir. Ama denerken de bir gülümseyerek deneyin, olur mu? Böyle mutlu bir şekilde. Yani ne saçma şey yapıyorum diyerek değil de sevgili baş melek Mikail lütfen bana yardım et. İşte ya park yeri için ya da gideceğiniz yere ulaşım aracındaki o boş koltuk için. Ya da her neyse ihtiyacınız onun için. Şimdi bunlar bize göre çok ufak konular ya. İşte evrende ve meleklerde ufak büyük diye konular yok. Mesela bizim için 1 TL küçük parayken 1 milyar, 1 milyon çok büyük paralar ya. Evrende ikisi de eşit. Hiçbir farkı yok. Yani ikisi de ha 1 TL ha 1 milyon. Onun için hiçbir fark olmadığından
biz isterken neye inanırsak onu bize getiriyor. Yani eğer siz 1 TL, şimdi şöyle, para ihtiyacınız var diyelim. 1 TL isterken, 1 lira isterken tabii ki çok basit, yani ucuz demeyeyim, çok yanlış bir kelime kullandım. Çok küçük bir miktar ve hani yolda tanımadığınız birinden dahi isteseniz çıkartıp verebilir. Tabii ki kardeş ne demek 1 lira der, verir çoğunlukta. Ama 1000 liraya ihtiyacınız olduğunda yoldan geçen birine isteyemezsiniz. Deli muamelesi görürsünüz ve hatta kovalanırsınız belki. Ya da eş, dost, akraba, aileden dahi 1000 lira isterken insan çekinir. Yani az bir para değil diyerekten. Ki bunun yaratımını nasıl yapabilirim ben diye düşünürsünüz. Hadi 1 TL istedim, tamam, 1 TL istedim. Yolda bile giderken bulabilirim dediniz. Dersiniz çoğunlukla da. Ve inandığınız için gerçekten yolda giderken o 1 lirayı bulursunuz. Peki neden 1000 lirayı bulmaya inanmıyorsunuz? 1 TL bulan 1000 lira da bulabilir. Yani bunu biz bilemeyiz. Biz sadece şunu biliriz: İnandığımız şey gerçekleşir. O yüzden inanarak dua edin, inanarak isteyin ve sonrası sonuçların nasıl mucizevi bir şekilde gerçekleştiğini görün. Gerçekleştikçe o kadar mutlu oluyorsunuz ki sürekli bir şeyler yaratmak istiyorsunuz. Sürekli bir şeyleri gerçekleştirmek istiyorsunuz. Sırf bunun için bile dışarı çıkmışlığım var benim. Hadi bir de şunu gerçekleştireyim deyip o kadar keyif aldım ki, sihir gibi bir şey çünkü bu. Hadi bunu gerçekleştireyim dedim, çıktım. Hop onu gerçekleştirdim, hop bunu gerçekleştirdim. En çok da ben önceden bankada çalışıyordum. Ve oradaki arkadaşlarım bilirler. Yemeğe düşkün olduğum için, özellikle tatlı şeylere, hep böyle bir tatlı şeyleri çok isterdim. Yorulurduk falan ve o zamanlar canım çok tatlı şeyler çekerdi. Ve hep şöyle yapardım. İçimden geçirirdim. Tabii ki melekleri biliyordum o zamanlarda. Belki çoktan öğrenmiştim. Hemen böyle içimden geçirirdim. Derdim ki sevgili melek dostlarım, sevgili evren, bana birazdan bir yerden çok güzel bir tatlı gelecek ve ben onu afiyetle yiyeceğim. Çünkü öyle istiyorum ve öyle de oldu. Öyle de oldu. Beki İkala Erikli'nin sözüdür bu arada. Ve öyle de oldu derdim. Ve gerçekten o gün içinde, o gün bitmeden mutlaka bir müşteri ya da bir pastane, yani müşteri dediğim herhangi bir müşteri ya kek yapar getirirdi ya çikolata getirirdi, bir yerden almış. Mesela yurt dışına çıkıp orada özellikle Kavala kurabiyesini çok severdim. Onu bilen müşterilerim vardı. Yurt dışına çıktıklarında Kavala'ya gider, Kavala kurabiyesi getirirlerdi. Mutlaka birisi en az bir şey getirirdi. Lokum çok gelirdi. Lokumcu olan müşterilerimiz vardı. Artık bunu arkadaşlarım fark etmişti. Belki bu şekilde yaratım yaptığımı bilmiyorlardı ama bir şeyleri istediğimde geldiğini görmeye başlamışlardı. Ve mesela esprisine şöyle diyorlardı. Bilmiyorum hatırlarlar mı? İzlerken hatırlarlarsa yorum yazabilirler videonun altına. Onlara da çok sevgi ve selamlar. Hepsi çok değerli insanlar. Şöyle derlerdi. Mesela yanımdaki arkadaşın canı mesela çikolata çekti mi? Özben ya bir çikolata istesene, sana geliyor isteyince derlerdi. Ben de evet benim de canım istiyor derdim mesela ve isterdim. Genel olarak evrenden isterdim ve gelirdi. Bu şekilde yani küçük diye düşündüğümüz şeyler, basit olarak algıladığımız şeyler çok çabuk gerçekleşiyor. Çünkü onların gerçekleşeceğine inanıyoruz. Yani küçük ve büyük algısı, değerli ve değersiz algısı sadece bizde var. Evrende yok. Bunu bilerek isteyin. Hangi konuyla isterseniz başlayın. Ama önce bence bu kitaptan başlayın. Kesinlikle. Melekleri bir tanıyın. Onlar sizin onları duymanız için can atıyorlar. Onlarla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Melek işaretleriyle ilgili. Onları çok seviyorum. İyi ki varlar. Onlar bizim en güzel yol gösterici dostlarımız. Yeter ki görmeyi bilelim. Yeter ki istemeyi bilelim. Yeter ki inançla isteyelim. Sevgi ve mucizeniz bol olsun. İyi yaratımlar diliyorum. Ve geri dönüşleri bana yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Desteğinizi benden esirgemeyin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.